söylüyorum, tamam, merak yaratmayacağım. Yarım saat konuşup ondan sonra söylüyormuş. Dizimizin adı This Is Us. Fotoğrafları böyle koyacağım buralara zaten. Bu dizi bir dram dizisi ve bunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz çünkü benim ilk 2 sezonda ağlamadığım bölüm yok ve abartmıyorum. Gerçekten şu an mübalağa yapmıyorum. Her bölüm istisnasız ağladım. Evet, öyle bir dizi. Şöyle bir replik var orada. Belki bu repliği duymuşsunuz bir yerlerde. Benim bildiğim kadarıyla ilk defa orada geçti. Hayat sana bir limon verdiğinde ondan limonata yap. Bu çok meşhur bir cümle, internette mutlaka görmüşsünüzdür. İşte bu dizide geçiyor. Hatta galiba ilk bölümde falan geçiyor. Buradaki dizilerin konularını falan anlatmayı pek istemiyorum ben. Çünkü bilmiyorum, başkaları anlatırken de dinlemeyi sevmiyorum. Bu konuda tek de olabilirim. Ama kısaca şöyle söyleyebilirim. Bir aile var ve bu ailenin 300 çocukları oluyor. Bunu söylemeli miyim? Spoiler değil aslında, birinci bölümde izleyeceğiniz bir şey. Söyleyeyim. 300 çocuklardan biri doğumda ölüyor ve o gün tesadüfi bir şekilde siyahi bir çocuk itfaiye oralara sanırım bırakılıyordu. Sonra hastaneye geliyor. İşte bu ailede bu bir tesadüf olamaz, biz bu çocuğu evlat edinelim diyor. Ve ondan sonra bu ailenin çocukluktan 40 yaşlarına kadar olan ki hayat serüvenlerini inceliyoruz. Bazen geçmiş, bazen günümüz. Bu şekilde zaman akışları oluyor. Genç oyuncular da çok iyi seçilmiş bu arada. Dizi tam olarak hayatın içinden, yani o kadar hayatın içinden ki nasıl tarif ederim bilmiyorum. Ben pek böyle fantastik bilim kurgu tarzı şeyler sevmiyorum. Daha çok günlük hayatta karşılaştığımız, hissettiğimiz, yaşadığımız şeylerin filme alınması daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü insan kendinden bir şeyler bulabiliyor ve bu dizi bence insana çok iyi bir perspektif kazandırıyor insan ilişkileri üzerinden. Bunu şöyle açıklamak istiyorum. Bu siyahi çocuk yıllar sonra bir şeyi öğreniyor. Annesi ondan yıllarca bunu saklamış ve bu durumda ne beklersiniz? İşte genelde verilecek ilk tepki şu olur: sen
birçok şeyle baş etmeyi kolaylaştırıyor bence. Ve zaten ülkemizde de herkesin psikolojisi bozuk. O yüzden tek başına psikoloğa gitmek yani bir yatırım gerektiriyor sonuçta. Bir seans 2000 lira mı şu an bilmiyorum. Ama böyle topluluklar insanların birbirine yardım etmesi açısından da süper olur. Neden yok acaba bilmiyorum. Neyse işte. Bu arada da çok özür dileyerek başrolün adını unuttum. Çünkü ortaokulda izledim, kızmayın. İşte başrolümüzdeki kadın bir alkolik ve annesi de alkolik. Ve annesine çok kızgın, onu öyle yetiştirdiği için aralarında bir love-hate ilişkisi var. Ve alkol bağımlılıkları, bunun bir adı vardı da unuttum ben şimdi. İşte o topluluğa katılıyorlar. Ve orada da diğer kadınlarla tanışıyorlar. Başrolde toplam 5 kadın oluyor aslında. Hepsinin hikayesine tanık oluyoruz. Yaşadıklarını görüyoruz. Olaylarla nasıl başa çıktıklarını görüyoruz. Sonlara doğru, son sezonlara doğru fazla şey oluyor. Fazla artık hani hep bir şeyler öğretelim tadında oluyor. Her bölümün bir şeyi gibi işte ne denir, bir mesaj vermeye çalışıyorlar hep. Ama başlarda öyle değil. O yüzden eğlenceli ve sevebileceğinizi düşünüyorum sizin de. O zaman araya bir tane Türk dizi atıyorum. Bu listedeki tek Türk dizi gibi. Bence şaşırmadınız çünkü çok güzel. Yani ben Gibi'ye aşığım ve şaka yapmıyorum, gerçekten aşırı seviyorum. Yani çok ciddi seviyorum. Neden bilmiyorum, bu diziyle bu kadar nasıl bağ kurdum ama mükemmel bir dizi yani. Söyleyecek tek kelime yok. Absürt olan her şeye bayılıyorum ve o kadar absürt bir dizi ki hakkında ne söyleyebilirim bilmiyorum. Zaten biliyorsunuz çekildiği kafeye de gitmiştim. Öyle seviyorum yani. Her bölüm birbirinden absürt ve komik. O absürtlüklere gülmek yani kaçınılmaz oluyor çünkü şu an ben ne izliyorum, şu an ne tartışılıyor, durumun kendisi çok komik oluyor. O yüzden bayılıyorum. Feyyaz Yiğit yani markadır benim için gerçekten. Evet, bu dizi hakkında söyleyebileceğim başka bir şey yok. Umarım sonsuza kadar devam eder. Büyük ihtimal 1-2 yıla bitecek belki. Yeni sezon son sezondur. Umarım öyle değildir bu arada. Neyse. Yani uzayan diziler ülkemizde biliyorsunuz çıkı çıkıyor ama ben sanmıyorum ki Feyyaz Yiğit kötü bir şey yazsın Aziz Kedi ile beraber. Neyse bakalım, göreceğiz, herhalde yakınlarda mı çıkacak? Son sezonu çekiliyor şu an. Bir hikaye çıkar herhalde. Hadi bakalım. Şimdi neyle devam edeyim? O zaman BoJack Horseman'la devam edelim. Bu dizinin bende yeri ayrı. Yerinin ayrı olması onu diğerlerinden daha çok sevmemle alakalı değil. Hatta aslında ben böyle dizileri pek sevmem. Yani Rick and Morty falan. Şu an birileri sinirlendi biliyorum. Böyle bilmiyorum, pek benim tarzım değil açıkçası. Lakin o dönem kendimi hiç iyi hissetmediğim bir dönemdi. 2021'de izledim ve yani bir rutin olarak belli şeyler yiyip BoJack Horseman izliyordum düşünmemek için ve çok işe yarıyordu. Benim için safe place olmuştu. Zaten bir çizgi film gibi de değil, normal bir yetişkin dizisi. Oldukça depresif bir atımız var başrolde. Evet, BoJack. O da bir alkolik ve sürekli hatalar yapan bir adam. Ve yani bu da aslında evet çok psikolojik bir dizi. Hele sonlara doğru, son sezonlar
Bu dizi de işte benim 2021'de uyuşturucum gibi bir şey olmuş. Boğaçak alkolik, ben de onun alkolüyüm. Ve bir şey diyecektim. Bunu daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. Bu dizide bir bölüm var. 4. sezonda olması lazım. Kaçıncı bölüm hatırlamıyorum ama aşağı yazarım. O bölüm diğerlerinden farklı olarak suyun altında geçiyor. Ve o bölümü çok seviyorum. Bilmiyorum, o bölümün yeri bende çok ayrı. O bölümün sonunda bir şarkı çalıyor. Ve o şarkıyı ben çok sevmiştim. Aşırı ve çok fazla dinliyordum. Ve o şarkı sonra başka bir olayla daha birleşti ve yani 2021 senin için hangi şarkı deseniz o şarkı derim. Şarkı da Sea of Dreams diye bir şarkı. Onu da aşağı bırakayım. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Kötü dönemlerimde her gün bu diziyi izlemek doğal olarak onunla bağ kurmama neden oldu. Zaten hep böyle olmaz mı? O yüzden bu şeyin yeri de bende ayrıdır. Şimdi geçelim başka bir diziye. End of the Fucking World. Küfür vardı orada. Bu diziyi de biliyorsunuzdur belki. 2 sezon maalesef. 2 sezon. Bence çok daha fazla olmalıydı. Çünkü ben çok seviyorum. 2 kere izledim. O dizinin o dark teması zaten dark komedi diye geçiyor olabilir mi? Sanki öyleydi. Ya da kara mizah. Kara mizah diye mi geçiyor? İşte aynı şey zaten, dark komedi. Neyse, çok seviyorum. Aslında içinde çok fazla şiddet barındırıyor ve biraz da kan var. Ve yani aslında psikopatça bir şey ama yine de dizinin farklı bir büyüsü vardı. Neden bilmiyorum. Ve dizinin bütün şarkıları çok güzel. Spotify'da listesi var diye hatırlıyorum. Dizide çalan şarkıların bayağı güzeller, çok kaliteli şarkılar var. Bir göz atabilirsiniz. 2 tane lise öğrencimiz var. Alicia ve kızın erkeğin adını unuttum maalesef yine. Bu iki gencimiz çok da normal gençler değiller. Biraz farklılar. İzleyince anlayacaksınız zaten. Nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. İşte onların tanışma hikayesini ve başından geçenleri izliyoruz. Aslında çok iki farklı karakter gibi gözükse de ya da çok zorlu karakterler gibi gözükse de birbirlerine karşı yaklaşımları ve birlikte nasıl bağ kurduklarını izliyoruz. Hani böyle weirdo falan tarzı denilen insanlar vardır ama günün sonunda baktığında hepimizin bağ kurmaya ve sevilmeye ihtiyacı var ya. Bence bunu en iyi anlatan dizilerden biri diye düşünüyorum. O yüzden çok seviyorum. Birileri öyle bir merdiven çıkıyor ki sanki merdiveni dövmek istiyor. Yani her adımda hayata karşı bir hıncını mı alıyorsun arkadaşım? Ayak tabanlarına yazık. Neyse. Dizinin görüntüleri de çok güzel. Estetik açıdan da sizi doyuracak bir dizi. Ve devam ediyorum. Arkadaşlar, Brooklyn Nine-Nine çok severim. Bakın ne kadar sevdiğimi size göstereceğim şimdi. Anlayanlar anlamıştır. Gina Knows Best. Bu dizideki Gina karakterini kendi için yaptırdı bir sweatshirt ve ben de tabii ki onu internetten aldım çünkü yani Gina bir kraliçedir bizim için gerçekten. Bu cümleyi biri için kullanacaksak o kişi bence Gina'dır. Nasıl bir karakter olduğunu size nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Diziden bahsedelim. Dizi bir sitcom yine tabii ki ve polisiye sitcomu diğerlerinden farklı olarak bir karakolda geçiyor. Karakol demem de garip kaldı. Amerikan polisiyesinde karakol demem garip mi bilmiyorum. Neyse işte burada
üst seviyede kendini beğenmiş, kendinden emin, müthiş özgüvenli, biraz ukala. Yani nasıl tanımlayabileceğimi bilmiyorum ama müthiş bir karakter, yani müthiş biri. Ben de onu çok sevdiğim için zaten nasıl biri olduğunu Cina her şeyi en iyisini bilir demesinden anlayabilirsiniz. Ben de kendisini çok sevdiğim için bu siviti almıştım. Çok severek giyiyorum. Bugün de giymek için harika bir gün diye düşündüm. Kaç sezon hatırlamıyorum. Uzun bayağı. Ama zaten bölümler 20 dakika çatır çutur bitiyor ve çok güzel yani. Ben mutlaka izlemediyseniz bir şans verin derim. Devam edelim. Farklı bir diziyle ilerleyelim. Modern Love. Bu dizi şöyle bir dizi. Her bölümde farklı bir aşk hikayesi anlatıyor. Ben de bu yüzden bu diziyi çok seviyorum. Çünkü benim öyküleri sevmemin de aslında nedeni bu. Bunu şöyle görüyorum. Bir öykü okumakta ya da bu dizinin bir bölümünü izlemek de bana şöyle hissettiriyor. Her gün apartmandan farklı birinin evine konuk oluyormuşuz, tanık oluyormuşuz gibi. Ve bunu çok seviyorum çünkü yani düşünsenize, çok farklı hayatlar var. Yani nasıl anlatsam, sonsuz olasılıkta hayat çeşidi var ve insanlar kim bilir neler yaşıyorlar. Bazen geçen gün hatta düşündüm. Trafikte bekliyorsun, kırmızı ışıkta ve şöyle bir yan arabana bakıyorsun. Acaba nereye gidiyor? Nasıl bir hayatı var? Şu an ne hissediyor? Bu tarz şeyleri çok merak ediyorum. O yüzden de bir öykü ya da bu dizinin her bir bölümü farklı bir insan hayatının penceresine bizi konuk ettiği için çok hoşuma gidiyor. Çünkü aşkın da bin bir türlü rengi, bin bir türlü tonu var. Herkes aşkı aynı şekilde deneyimlemiyor. Ve çok fazla çeşitlilik görmek benim hoşuma gidiyor. O yüzden siz de böyle düşünüyorsunuz, bu diziyi mutlaka öneririm size de. O zaman devam edelim. Eneviten iyi arkadaşlar. Safe place, yani başka nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Yine sanırım ortaokul çağında bir genç kız diziyi izlediğimiz süreçte turuncu saçlı çilleri var, aşırı tatlı. Doğayı, insanları, hayvanları çok seviyor. Yani sevgi dolu bir kız. Sevginin sözlük anlamı o kız olabilir. Ve yaşadığı zorlu durumlara rağmen, çünkü küçük yaşta çok zor şeyler yaşamış ve bir aile onu evlat ediniyor. Aslında hayatı oradan sonra düzeliyor diyebiliriz. Ama o kadar pozitif ki, o kadar hayata olumlu bakıyor ki, onun o neşesi, umudu, hayata bakış açısı, doğayla kurduğu bağ, yani arkadaşlarıyla kurduğu bağ, hepsi böyle içiniz böyle yapıyor. Yani tam olarak başka nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız, şöyle bir dünyanın dertlerinden kurtulayım istiyorsanız bir bölüm bu diziyi izlersiniz. Kendinizi bence, yani eminim daha iyi hissedeceksiniz. Böyle insan içine huzur kaplatıyor gerçekten. O yüzden çok seviyorum. Eskiden benim de saçlarım turuncuydu bu arada. Evet, o yüzden arkadaşlarım beni biraz ona benzetiyordu. Tabii ben biraz daha depresifim ama çaktırmayın. Bazen ben de onun gibi oluyorum. Çünkü doğayı çok severim ben de ve hayatın içindeki küçük şeyleri yakalamayı seviyorum. O yüzden beni biraz ona benzetiyorlardı. Evet, kendimi de övdüğüme göre iğrenç bir şekilde devam ediyorum. Sherlock. Yani lütfen. Sherlock neden bitti? Abine soruyorlar, Sherlock tekrar devam edecek mi? Bıkmadan, usanmadan. Etmeyecek arkadaşlar. Çok net yani. Adam da bıktı cevaplamaktan. Etmeyecek yani. Keşke etse. Keşke, ama etmiyor. Her bölümü farklı bir olay. Oyunculuklara girmiyorum bile. Zaten kitaplarını okudunuz mu bilmiyorum. Böyle bende şey vardı. Martı Yayınları'nın
zaman yolculuğu muhabbetini daha çok aşk üzerinden harmanlıyor. İyi ki de öyle yapıyor. Başroldeki kadın o kadar güzel ki, o kadına aşığım. Çok seviyorum. Onların aşkını izlemek falan çok, bilmiyorum. Ben çok seviyordum. Müthiş bir çiftti. Devam ediyorum. The Big Bang Theory. Arkadaşlar işte bu çok uzun. Yanlış hatırlamıyorsam 12 sezon. Nasıl izledim, nasıl bitirdim inanın ben de bilmiyorum ama yaptık. Zamanında bunu da yaptık. Yine ortaokulla lise arası. Büyük ihtimal lisede izlemişimdir. Zaten biliyorsunuzdur da açıklamama gerek var mı bilmiyorum. Bir dakika, 4 tane bilim adamımız var. Çok zekiler, üstün zekalılar. Fizikçiler, işte mühendisler, çart çurt hatırlamıyorum tam hepsini. Ve onların yaşamına konuk oluyoruz. Onların evine konuk oluyoruz. Kadınlarla olan ilişkilerine, kuramadıkları ilişkilere, kurdukları ilişkilere tanık oluyoruz. Sheldon karakterini biliyorsunuzdur. Hatta Sheldon'ın küçüklüğünü anlatan bir dizi de çekilmeye başladı sonra. Bir baktım o da 8 sezon mu ne olmuş ya da 6. Zaman o kadar hızlı akıp gidiyor ki kafayı yiyeceğim. Çok eğlenceli bir dizi. Ben çok seviyorum. O kadar küçükken izlememeliydim çünkü kaçırdığım bir sürü kelime şakası falan var büyük ihtimal ama yine de izlemek çok keyifliydi. Hatta bu ara özlemişim. Birkaç bölümünü tekrar izledim. Yemek yerken falan açıyorum. Sıcacık hissettiriyor. 12 sezon dile kolay yani. Son bölümünde de çok ağlamıştım. Söylemeyeceğim tabii ki ama çok hoş bir dizi ya, yani bilmiyorum. Sitcom izlemenin en güzel yanı bir aile gibi olmanız oradaki insanlarla. O zaman devam edelim. 15 dizi çoktu galiba ya. Ben bunu 5-5 bölmeliydim. Nasıl yapacağız onu? Bunun bir de editlemesi vardı arkadaşlar o yüzden. Neyse. Çok iyi. O zaman sitcom demişken şu iki sitcom'dan da bahsetmemek olmaz. Birincisi That 70's Show. Bunu pandemide izledim. O zamanlar biri önermişti. İnternette meşhurdu daha doğrusu. Aslında oldukça eski bir dizi. Ama izlemek o kadar keyifli ki bakın son bölümünde bu kadar üzüleceğimi asla düşünmüyordum. Ama içim parçalandı çünkü gerçekten arkadaş gibi olmuşuz. 5 arkadaş var dizide, yanlış hatırlamıyorsam belki 6 olması lazım. Ve Erik'in bodrumunda takılıyorlar sürekli. Ve siz de o bodrumun bir parçası oluyorsunuz. Sanki oradaki 7. kişi gibi. Onların hayatlarına tanık olmak çok eğlenceli oluyor. Şu an bu dizinin de şey çekiliyor. Spoiler'a mı girecek? Buradaki insanların çocuklarının dizisi çekiliyor. Kimle kim söylemedim o yüzden. Çok güzel yani, aşırı hüzünlü ama aynı zamanda güzel. Düşünsenize bir dizinin çocuklarına da dizi yapılıyor, inanılmaz. Ve büyük anne ile büyük babaya aynı kişi oynuyor. Ben bu dizi, yani yeni diziye başladım ama bitirmedim diye hatırlıyorum. Keyifliydi. Tabii ki ilk dizinin keyfini vermiyor ama öyle bir şey beklenemez zaten. Neyse, hem eğlenmek istiyorsanız hem gençlik dizisi böyle tatlış bir vakit geçireyim diyorsanız mutlaka öneriyorum. Ve sonraki dizimize geçelim. Bunu zaten herkes biliyordur diye sonlara koydum. How I Met Your Mother. Bu dizinin yeri bende çok ayrı. Çok seviyorum. Kaç kere izledim bölümleri hiçbir fikrim yok. Bazı insanlar Friends'i daha çok seviyor. Ben kesinlikle How I Met Your Mother'cıyım. Bunun şöyle bir açıklamasını yapıyorum ben. İnsanlar önce hangisini izlediyse onu daha çok seviyor. Çünkü yani çok doğal bu. İlk önce hangisini izlersen onunla bağ kuruyorsun. Ve Friends'i
izlediğim için. Bu arada Friends'i de izledim ve bitirdim. Fikrim değişmedi. Bence How I Met Your Mother. Bilmiyorum, ben orayı daha çok seviyorum. Çünkü Friends'te şöyle bir şey var. Niye kapıştırıyorum bunları herkes gibi? Bende hiçbir fikrim yok şu an. Ama yapacağım, seviyorum. Friends'te şu var. Hep komik. Anladınız mı? Komedi üzerine. Yani çok normal. O bir sitcom ama yani bence dram anları bile komikleştiriliyor. Ama How I Met Your Mother'da dram sahnesine izin veriliyor ve oradaki o duyguları da görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Ve metinleri bence oldukça dolu. Karakterler çok iyi çizilmiş. Çoğu insan Robin'i falan sevmiyor ama bilmiyorum. Babası tarafından erkek gibi büyütülmüş bir çocuk ve dişil enerjisi daha düşük. O yüzden çocuk istememesi falan bence çok normal. Bilmiyorum, yani her karakterin aslında arka planda nasıl bir aileden geldiğini, nasıl bir geçmiş olduğunu da bildiğimiz için bana daha dolu geliyor. Son bölümü çoğu insan sevmiyor, biliyorum. Bence de yani daha iyi olabilirdi ama böyle de okey. Çok da şey yapmıyorum, bu konu üzerinde sinirlenmiyorum. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle bir şey arkadaşlar. Her zaman beklediğiniz gibi sonuçlanmayabilir olaylar. O yüzden seviyorum. Favori dizilerimden biri. Asla da kalp yapamadım. Elim dolu. Son dizi. O zaman son dizimiz de Dark. Bu video çok uzun oldu. Ben bunu 5-5 bölmeliydim. Ama neyse, yapacak hiçbir şey yok. Artık konuştum. Dark konusunda ne söyleyebilirim bilmiyorum. Harika bir dizi. Karanlık temalı sizi geren bir dizi. Ben gündüz izliyordum, yine de geriliyordum. Ama yine altı metni çok dolu bir dizi. Anlatmaya çalıştığı şeyi çok seviyorum. Belki karakterleri anlamak biraz zor olabiliyor çünkü çok iç içe geçmiş. Ama derin bir konusu olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden çok hoşuma gidiyor. Karakter seçimleri de çok iyi. Şimdiki ve geçmiş zaman, yani çok çok iyi bulmuşlar kastı. Bilmiyorum, söyleyecek çok şey var ama kelimelerim yetmiyor. Zaten biliyorsunuzdur, diziyi de bir ara çok popülerdi. Ve bu kadar. İşte favori 15 dizi. Umarım unuttuğum önemli bir dizi yoktur. Sonra çok üzülürüm. İnşallah çok önemli bir şey atlamamışızdır. Neyse, işte böyleydi. Sizin favori dizileriniz hangisi? Aşağılarda buluşalım. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Çok farklı demeyeyim de çok meşhur diziler var. İşte Game of Thrones, Succession, işte Fargo var, ne bileyim, bir sürü güzel dizi var. Biliyorum, hepsini biliyorum ama ömür yetmiyor. Breaking Bad